Kitap Felsefe kanalına hoş geldiniz. Bugün sana muhtemelen çok iyi bildiğini sandığın ama aslında hani yüzeyini bile kazımadığın bir hikayenin perde arkasını anlatacağız. Evet, yani bugün konuşacağımız konu hepimizin kafasındaki o tatlı imajı biraz hatta bayağı bir sarsacak türden. Kesinlikle öyle. Odak noktamız popüler kültürün en çok yumuşatılan diyeyim tabiri caizse, en çok böyle şekerle kaplanan eserlerinden biri. Winston Groom'un 1986 tarihli orijinal Forrest Gump romanı. Aynen öyle. Şunu en baştan netleştirelim bence. Eğer senin de zihninde o tatlı, iç açıcı, hani bankta oturup çikolata yiyen masum adam imajı varsa, şey yapmanı istiyorum, onu nazikçe bir kenara bırakmanı istiyorum. Ya evet, çünkü bugün incelediğimiz bu orijinal metinler o Hollywood uyarlamasının aksine inanılmaz derecede karanlık, absürt, sivri dilli ve gerçekten şaşırtıcı derecede katmanlı bir edebi kaynak. Hatta hikaye, bildiğimiz o meşhur naif hayat bir kutu çikolata gibidir repliğiyle falan başlamıyor. Yo canım, alakası yok. Orijinal metnin kapağını açtığında yüzüne çarpan ilk cümle bütün o romantik algıyı paramparça edecek cinsten. Kitap tam olarak şu cümleyle açılıyor. Şunu söyleyeyim, aptal olmak bir kutu çikolata değildir. İnanılmaz bir giriş. Gerçekten öyle. Bu tek bir cümle bile yazarın bizi nasıl bir dünyaya, nasıl bir zihne sokacağının en büyük habercisi işte. Metnin içine daldıkça çok daha sert ve ironik bir evrenle karşılaşıyoruz hani. Tıbbi kayıtlara göre Forrest'ın IQ'su 70 civarında. Evet, 70. Ancak daha ilk sayfalarda onun beklediğimiz türden böyle etrafında olup bitenden tamamen habersiz bir aptal olmadığını anlıyoruz. İşte benim bu kaynaklarda en çok ilgimi çeken yer de tam olarak burası, biliyor musun? Yani dışarıdan bakıldığında ayakkabılarını bağlamakta bile zorlanan bir adam var karşımızda ama iç dünyasında inanılmaz bir farkındalığa sahip. Kesinlikle. Hatta kendi durumunu, kendi varoluşunu edebiyat üzerinden analiz edebiliyor, değil mi? Çok doğru. Metin bize Forrest'in edebiyat tarihindeki diğer aptal, tırnak içindeki aptal karakterleri okuyup analiz edebilecek düzeyde bir içgörüye sahip olduğunu gösteriyor. Düşünsene Dostoyevski'nin Budalası'nı okumuş. İnanılmaz. William Faulkner'ın Ses ve Öfkesi'ndeki Benji karakterini, Steinbeck'in Fareler ve İnsanlarındaki o Lenny'yi falan okumuş bir karakterden bahsediyoruz. Ve sadece okumakla da kalmıyor, üstüne yorum yapıyor. Aynen öyle. Forrest bu kitapları okuduktan sonra şöyle bir çıkarım yapıyor. Bu yazarlar işi biliyor çünkü aptalları her zaman insanların sandığından çok daha zekidir. Yazar Winston Groom bu cümleyle aslında okuyucuya çok büyük bir ipucu veriyor. Kahramanımız etiketlendiği o kelimenin çok ötesinde bir zihin yapısına sahip. Ya bu zihin yapısı romanın ilerleyen bölümlerinde tam anlamıyla bir şova dönüşüyor bana sorarsan. Özellikle hani şu üniversite yılları var ya, Aa evet, o kısımlar tam bir kara mizah. değil mi? Forrest üniversiteye sırf Amerikan futbol oynayabildiği için kabul ediliyor. Cüsseli, hızlı bir adam. İşin komik tarafı beden eğitimi gibi en temel fiziksel derslerden bile kalıyor. Aynen, yetersiz kalıyor oralarda. Ama sonra üniversite yönetimi inanılmaz bir hata yapıyor. Onu yanlışlıkla orta düzey ışık adında bir derse kaydediyorlar. Yani sadece isim olarak bile korkutucu. Optik, dalga mekaniği falan gibi böyle korkunç zor konuların işlendiği bir ders bu. Ve bu hata Forrest'ın o tıbbi durumunun yani savan sendromunun ortaya çıkmasına vesile oluyor. Halk arasındaki adıyla aptal bilge durumu, değil mi? Aynen öyle. Sınıftaki diğer o parlak beyinler karmaşık ışık dalgası denklemlerinin, formüllerinin içinde kaybolup ter dökerken Profesör Hooks, Forrest'ın önüne sanki böyle antik bir dilde yazılmış gibi duran 5 kiloluk devasa bir fizik kitabı koyuyor. Sonraki sahneyi okuduğumda ben yemin ediyorum gözlerime inanamadım. Forrest ne yapıyor biliyor musun? Geceleri yurdun o rutubetli bodrum katındaki yatağında oturuyor, hiçbir teorik altyapısı falan olmadan sadece kitaptaki denklemlere bakıyor ve cevapları tıkır tıkır çözüyor. Leblebi gibi çözüyor adam. Ya Profesör Hooks onun kağıtlarını görünce şoka giriyor tabii. Önce hile yaptığını, cevapları bir yerden çaldığını falan düşünüyor. Ama Forrest'ı tahtaya kaldırıp o en karmaşık problemi gözünün önünde saniyeler içinde çözdürdüğünde adamın kelimenin tam anlamıyla nutku tutuluyor. Bu sadece fizikle veya matematik alanıyla sınırlı bir durum da değil üstelik. İşin içine sanat da giriyor.
Müzik kısmı evet. Yatakhanede oda arkadaşı babanın ayağı kırıldığında Forrest onun armonikasını eline alıyor. Bak, hayatında hiçbir müzik eğitimi almamış, nota okumayı bilmeyen bir adamdan bahsediyoruz. Sıfır bilgi. Sıfır, ama kısacık bir sürede enstrümanda bir virtüöz seviyesine ulaşıyor. İş o kadar ileri gidiyor ki Jenny'nin folk müzik grubuna katılıp sahnede Bob Dylan ve Joan Baez şarkılarına tamamen doğaçlama bir şekilde kusursuz eşlik etmeye başlıyor. İnanılmaz bir zihin. Tüm bu olanlar sonunda üniversitedeki tıp fakültesinin de dikkatini çekiyor tabii. Dr. Mills adında bir profesör, onu devasa bir amfide yüzlerce tıp öğrencisinin önüne çıkarıp idiot savant olarak tanıtıyor. Dinleyicimiz için hani bu savant meselesini biraz daha açabilir misin? Çünkü bu şey değil, sadece zeki olmakla falan ilgili bir şey değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Savant sendromu, genel zeka seviyesi veya bilişsel kapasitesi ortalamanın oldukça altında olan bir kişinin belirli bir alanda olağanüstü dahi düzeyinde yetenekler sergilemesidir. Bu müzik olabilir, matematik olabilir, inanılmaz bir hafıza olabilir. Anladım. Doktor Müz de öğrencilerine şunu gösteriyor o amfide. Diyor ki, karşınızda basit sosyal kuralları kavrayamayan, ayak kapısını bağlarken bile zorlanan bir adam var ama aynı zihin, Beethoven veya Liszt kadar karmaşık çok sesli müzik temalarını veya o en ileri düzey kuantum matematiği denklemlerini tereyağından kıl çeker gibi halledebiliyor. İşte tam da bu noktada işin o derin edebi ve felsefi boyutu devreye giriyor bence. Kaynaklarımız arasında Harvard Üniversitesi'nde geçen bir bölüm var ki bana sorarsan yazarın asıl derdini anlattığı yer tam olarak orası. Evet, o edebiyat dersi. Forrest orada bir derse konuk oluyor, değil mi? Aynen. Profesör Quackenbush'un Dünya Edebiyatı'nda Aptalın Rolü adlı meşhur dersi. Bu sahne yazarın okuyucuya doğrudan dönüp göz kırptığı yerdir bence. Nasıl yani? Şöyle, Profesör Quackenbush amfideki öğrencilere şunu anlatıyor. Edebiyattaki o soytarılar, deliler veya aptallar, mesela Shakespeare'in Kral Lear'ındaki meşhur soytarı karakterini düşün. Bunlar aslında dünyadaki asıl deliliğin, asıl saçmalığın ne olduğunu o sözden normal insanlara göstermek için kullanılan birer aynadır. Ya çok iyi. Yazar bize şunu söylüyor aslında. Forrest bir aptal olabilir ama onun dünyayı algılayışındaki o filtresiz saf dürüstlük, etrafındaki güya o çok akıllı insanların, bürokratların ve devasa kurumların ne kadar yozlaşmış ve komik olduğunu ortaya çıkarıyor. Dediğin gibi bu gerçekten dev bir ayna ve bu ayna sayesinde hikaye sadece sıradan bir adamın maceraları falan olmaktan çıkıp bütün bir Amerikan tarihinin ve toplumunun devasa bir taşlamasına dönüşüyor. Kesinlikle bir hiciv fırtınası. Adam inanılmaz absürt olayların tam ortasına düşüyor ya. Mesela hani o masa tenisi turnuvası için Çin'e gittikleri bölüm var ya. Evet, o diplomatik kriz bölümü. Forrest diplomatik bir gezideyken Çin lideri Başkan Mao nehirde yüzerken bir anda boğulma tehlikesi geçiriyor. Forrest hiç düşünmeden nehrin dibine dalıp o koca göbekli lideri bataklıktan çekip çıkarıyor. Yani hayatını kurtarıyor. Aynen hayatını kurtarıyor. Normalde kahraman falan ilan edilmesi gerekir değil mi bunun için? Ama diplomatlar adamın üzerine çullanıp nasıl kurtarırsın, bırak boğulsaydı tarihi bir diplomatik fırsatı teptin diye bağırıp çağırıyorlar adamı. O kadar güzel bir absürtlük ki. Sonrasında Amerika'ya dönüşü de bir o kadar ironik oluyor zaten. Evet, başkentte olanlar Başkentte Jenny ile birlikte bir anda kendilerini dev bir savaş karşıtı gösterinin ortasında buluyorlar. Forrest üzerindeki askeri üniformasıyla sahneye çıkıyor ve sadece sinirlendiği için kendisine verilen o çok değerli onur madalyasını kalabalığın içindeki senato görevlisine fırlatıp atıyor. sonuç ne peki? Sonuç, kendini apar topar bir psikiyatri hastanesinde buluyor. Tabii. Burada dinleyicimizin şu detaya özellikle dikkat etmesini isterim hani bu incelemeyi yaparken. Roman, sol eğilimli savaş karşıtı protestoları da, sağ eğilimli katı bürokratik hamleleri de tamamen tarafsız, yargısız bir gözlemle veriyor. Kesinlikle. Kitap bu olayların hiçbirinde taraf falan tutmuyor. Yani orada ne bir politik bir mesaj verme kaygısı var ne de şu taraf haklıdır, bu taraf haksızdır algısı var. Aynen öyle. Sadece Forrest'ın o ideolojilerden tamamen arınmış, dümdüz bakan gözlerinden olayların iç yüzündeki anlamsızlığı resmediyor yazar. Aslında kimse haklı değil, herkes kendi yarattığı karmaşanın ve kuralların içinde boğuluyor demek istiyor. O karmaşanın zirve yaptığı yerler de kesinlikle Amerikan başkanlarıyla olan o absürt diyalogları. Of evet, o kısımlar harika. Düşünsene adam Beyaz Saray'a davet ediliyor. Bir başkanla kahvaltı yapıyorlar. Başkan o
Dünyanın en güçlü adamı olarak görülen kişi Forrest'a dönüp son derece çaresiz bir şekilde seninle ne yapalım biz diye soruyor. Ve sonra ne yapıyorlar? Sonra gidip televizyonu açıyor ve birlikte oturup The Beverly Hillbillies adlı o meşhur sitcom dizisini izliyorlar. Beverly Hill Çılgınları. Başka bir dönemde de ben sahtekar değilim diye bağıran o malum Watergate skandalını anımsatan başka bir başkanla Beyaz Saray'ın koridorlarında kelimenin tam anlamıyla ağız dalaşına giriyor. Tarihi olayların ortasında bir pimpon topu gibi sekiyor adam. Evet ama bence tüm bu politik taşlamaların şahikası, zirve noktası o dillere destan çişimiz geldi kampanyası. Ben o bölümü okurken gerçekten gözlerimden yaş geldi gülmekten. Ah o We Gotta Pee kampanyası. Yani edebiyat tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kara mizah örneklerinden biri olabilir. İddialı konuşuyorum. Peki nasıl oluyor da bu adam hiçbir siyasi hırsı falan yokken kendini birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na aday olarak buluyor, söyler misin? Her şey tamamen büyük bir tesadüf ve insanların onu kendi çıkarları için kullanma arzusuyla başlıyor. Onu böyle bir siyasi figür olarak parlatmak isteyenler devasa bir salonda dev bir basın toplantısı düzenliyorlar. Flaşlar patlıyor, gazeteciler mikrofonları uzatmış falan nefeslerini tutmuş bekliyorlar. O klasik gergin politik atmosfer. Aynen. Usta bir gazeteci kalkıp ülkenin durumunu böyle uzun uzun özetliyor. Nükleer savaş tehdidi diyor, tırmanan enflasyon, sokaklardaki suç oranları, sendika yolsuzlukları, o kadar karmaşık sorunları arka arkaya sıralayıp en sonunda bu durum karşısında bizim en acil meselemiz nedir diye soruyor. Gazeteci dünyayı kurtaracak vizyoner, derin bir cevap bekliyor tabii adamdan. Tabii ki. Ama o an sahnede duran Forrest'ın zihninde sadece ama sadece tek bir fiziksel gerçeklik var. Saatlerdir orada ayakta durduğu için mesanesi tamamen dolu ve tuvaleti gelmiş. Ya inanılmaz gerçekten. Mikrofona eğiliyor ve o saf dürüstlüğüyle kendisine sorulan onca küresel sorunun karşılığında sadece "çişim geldi" diyor. I got to pee. İşin en ironik tarafı da bu cümlenin sonrasında patlak veren o çılgınlık. Kesinlikle asıl komedi orada başlıyor. Kampanya yöneticileri, medya falan Forrest'ın bu en basit, en insani, en hayvani ihtiyacını alıp anında devlete ve sisteme karşı felsefi bir isyan metaforuna çeviriyorlar ya. Çişimiz geldi. Evet, hükümetin baskısından kurtulmanın, ülkedeki tüm yanlışları boşaltmanın, sistemden arınmanın sembolü diyerek her yere billboardlar kiralıyorlar. Arabalara tampon çıkartmaları bastırıyorlar. Düşünebiliyor musun? Devasa salonlarda binlerce insan yumruklarını havaya kaldırıp "çişimiz geldi" diye slogan atıyor. Bizim şu aşırı anlam yükleme hastalığımızla, politik manipülasyonla ancak bu kadar güzel dalga geçilebilirdi herhalde. Halbuki Forrest aynı cümleyi lisedeki Amerikan futbol ödül töreninde de söylüyor. Hatta mahkemede hakim ona söylemek istediğin son bir şey var mı dediğinde de aynı şeyi söylüyor. İnsanların kendi entelektüel kibirleri yüzünden o en basit gerçeği bile nasıl eğip bükerek kendi istedikleri felsefi kılıfa soktuklarını net bir şekilde görüyoruz burada. Kesinlikle katılıyorum. Eğer siyaset dünyasındaki bu delilik dinleyicimize şu an absürt geldiyse, bence şimdi sıkı dursunlar. Çünkü romanın 3. perdesinde hikaye dünyadan tamamen çıkıp nereye gidiyor dersin? Uzaya, yani kelimenin tam anlamıyla yörüngeye fırlatılıyoruz. Ya okurken yok artık diyorsun. NASA o psikiyatri hastanesindeki testler sırasında Forrest'ın beyninin bir süper bilgisayar gibi anlık veri işleme kapasitesine sahip olduğunu fark ediyor ve onu çok çok gizli bir uzay görevine dahil etmeye karar veriyorlar. O mürettebatta evlere şenlik zaten. Sorma. Buradaki mürettebat o kadar fantastik ki Forrest, binbaşı Fritch adında sert bir kadın astronot ve bir de Sue adında erkek bir orangutanla uzay gemisine bindiriliyor. NASA uzay görevine yanlışlıkla erkek bir orangutan koyuyor, ismini ve Sue koyuyor. Ve o yolculuğun sonu tabii ki tam bir felaket oluyor. Geminin yörüngesi bozuluyor ve atmosfere kontrolsüz girerek Yeni Gine'de modern dünyadan tamamen izole olmuş, balta girmemiş bir ormanın derinliklerine düşüyorlar. Yamyamların arasına. Evet, yamyamların ve kelle avcısı pigmelerin arasına. İşte bu kabilenin lideri Big Sam adında dev, yarı çıplak bir adam. Kendi insanlarını yiyen, ormanın ortasında terör estiren bir şef, ama yazar burada öyle bir kontrast yaratıyor ki, o kadar zekice ki Big Sam aslında bir Yale Üniversitesi mezunu çıkıyor.
Ya nasıl yani bizim bildiğimiz sarmaşıklı elit Yale Üniversitesi mi? Ta kendisi. Savaş sırasında ofis stratejileri ve lojistik için Amerika'da eğitim almış, İngilizcesi kusursuz, ormanın ortasında elinde mızrakla gezerken bir yandan buğla buğla diye o meşhur Yale tezahüratlarını yapan, nakit kraldır diyerek modern kapitalizmi ormana getiren bir yamyam şefi. İnanılmaz bir karakter. Forrest'ü ve ekibini esir alıp onlara zorla pamuk yetiştirtiyor. Ormanın ortasında kendine bildiğin bir tarım imparatorluğu kurmaya çalışıyor. Ve akşamları da hayatı üzerine Forrest'la satranç oynuyor. O sahneyi gözümde canlandırmaya çalışıyorum da Yeni Gine ormanlarının derinliklerinde Yale mezunu kapitalist bir yamyam şefiyle hayatta kalmak için satranç oynayan 70 IQ'lu bir savant var karşımızda. Gerçekten trajedi ve komedinin inanılmaz bir harmanı. Üstelik ormandan kurtulup Amerika'ya döndüğünde de hayatı normalleşmiyor ki adamın. Tabii bitmiyor macera. Indianapolis'te savaşta bacaklarını kaybeden eski komutanı Teğmen Dan ile yolları kesişiyor. Birlikte sokaklarda ısınma mazgallarının üzerinde kelimenin tam anlamıyla çöplerin içinde yaşıyorlar. Ve para kazanmak için girdikleri sektör, yazarın o eleştiri oklarını yönelttiği bambaşka bir kuruma dönüşüyor. Profesyonel güreş dünyası. The Dance dönemi başlıyor orada. Yani aptal. Aynen. Forcer organizatörlerin zorlamasıyla ringi altına yetişkin boy kocaman bir bebek bezi bağlayarak çıkıyor, kafasına da huni şeklinde o klasik aptal şapkasını geçiriyor. Çok aşağılayıcı bir durum aslında. Öyle. Gecede 500-600 dolar gibi o dönem için çok iyi sayılabilecek bir para almak uğruna ringde sandalyeler yiyor, aşağılanıyor sürekli, dayak yiyor, sahte dövüşlerde. Ancak bu güreş sirkinin hemen ardından hikaye çok daha keskin bir viraj alıyor. Evet, bebek beziyle güreşen o adam bir anda kendini Beverly Hills'da dünyanın en elit ve saygın etkinliklerinden biri olan uluslararası bir satranç turnuvasında buluyor. Şaka gibi bir geçiş. Üzerinde o şık smokini ile dünyanın en zeki insanlarından biri kabul edilen Rus usta dürüst Ivan'a karşı hamle yapıyor. Ve bu maç ormandaki o yamyam Big Sam'den öğrendiği tamamen uydurma kuralsız taktiklerle geçiyor biliyor musun? Nasıl taktikler onlar? Literatürde yeri falan olmayan, Hindistan cevizi gambitinin yemek kazanı varyasyonu adını verdiği o vahşi saçma sapan taktikleri kullanarak o dahi Rus ustayı adım adım köşeye sıkıştırıyor Forrest. Rus usta terliyor tabii karşısında. Forrest adamı tam mat edecek, salon buz kesmiş, böyle herkes nefesini tutmuş, o dahi hamleyi bekliyor, ölüm sessizliği var ve o gerilim anında ne oluyor dersin? Forrest'ın bedeni o devasa strese dayanamıyor ve tüm o elit sessiz salonun ortasında yankılanan inanılmaz derecede yüksek sesli bir gaz çıkarıyor. Bütün o ciddiyet bir anda yerle bir oluyor. Ya ve sırf bu en temel insani durum yüzünden Satranç Federasyonu onun rakibin dikkatini dağıtmak ve oyunun saygınlığına gölge düşürmek suçlamasıyla dünya şampiyonasından anında diskalifiye ediyor. Kuralların kofluğuna bakar mısın? Düşünebiliyor musun? Dünyanın en karmaşık ve zeki satranç hamlesini yapmak üzeresin ama en ilkel bedensel fonksiyonuna yenik düşüyorsun ve o çok saygın sistemin kuralları seni anında dışarı atıyor. Ya o satranç turnuvası ve hemen ardından gelen şu Raquel Welch'le yaşadığı felaket deneme çekimi var ya, O sahne, evet. hatırlarsın. Welch orangutan Sue'nun üzerine işediğini sanıp çığlıklar atarken Forrest'ın rol gereği kadını kurtarması gerektiğini düşünüp onu sırtlayarak otoyola fırlaması olayı falan. Bütün bunlar aslında bize çok daha büyük bir resmi gösteriyor. Ne gibi bir resim? Yazar okuyucuya roman boyunca çok temel bir soru soruyor aslında. Gerçekten mantıklı olan kim? Evet, bu soruyu sormak gerçekten çok önemli bence de. Milyon dolarlık bütçeleri olup yanlışlıkla bir orangutanı uzaya fırlatan o devasa NASA mı mantıklı? Yoksa şikeyle, sahtekarlıkla dönen, bebek bezi giymiş adamların birbirini dövdüğü o profesyonel güreş dünyası mı? Ya da insan doğasının en basit gerçeği olan gaz çıkarma yüzünden bir dahi gözünü kırpmadan çöpe atan o sözde saygın Uluslararası Satranç Federasyonu mu? Yoksa o sahte ve parıltılı içi boş dünyasıyla Hollywood mu mantıklı? Hiçbiri değil aslında. Aynen. Tüm bu kurumların kuralları mı akla yatkın, yoksa bu devasa saçmalığın ortasında sadece kendisine verilen görevi hiçbir gizli ajandası olmadan en dürüst ve filtresiz haliyle yapmaya çalışan Forrest mı?
Bu sorunun cevabı bana sorarsan, Teğmen Dan ile kurdukları o felsefi diyaloglarda o sokakta yaşadıkları dönemde yatıyor bence. Evet, orası hikayenin kırılma noktalarından biri. Teğmen da savaştan önce evreni yöneten doğal kanunlar olduğuna, her şeyin büyük ilahi bir plan içinde tıkır tıkır işlediğine inanan prensipli bir adam. Ancak o Vietnam ormanlarında bacaklarını kaybedip tüm hayallerinden vurulunca bu inancı tamamen yok oluyor. Tamamen sıfırlanıyor adam. Bütün o evrensel yasaların felsefi bir saçmalık olduğunu savunmaya başlıyor. O kurallara inanan bilge komutan gidiyor, yerine ruhunu kaybetmiş, hayata tamamen küsmüş, alkolik bir evsiz geliyor. Ama Forrest öyle değil. Değil. Forrest o basit zihni, o filtresiz dürüstlüğüyle bu kanunlara teslim olmaya devam ediyor. Tide diyor hani gel git, dalga beni nereye götürürse oraya giderim ve önüme çıkan durumda şartlar ne olursa olsun sadece doğru olanı yapmaya çalışırım diyor. İşte Forrest'ın o şaşırtıcı ve bir o kadar da ironik ticari başarısı da tam olarak bu saf teslimiyetten geliyor aslında. Karides işinden bahsediyorsun. Aynen. Hatırlarsan babanın babası ve yanından hiç ayırmadığı o can dostu orangutan Su ile Bayula Batatre'da o meşhur karides işine girdiklerinde aslında hiçbir şey bilmiyorlar. Sektör hakkında sıfır tecrübe. Sıfır. Modern ekonominin pazar araştırmalarından, arz-talep dengelerinden falan tamamen habersizler. Forrest sadece çok pratik, ormanda öğrendiği bir bilgi ediniyor. Pamuk tohumu küspesi karidesleri inanılmaz derecede besliyor ve çekiyor. Çok basit bir mantık. Sadece bu basit formülü uygulayarak tesadüfler zinciri içinde milyonlarca dolarlık devasa bir karides imparatorluğu kuruyor adam. Ama benim asıl ilgimi çeken o devasa zenginliğe ulaştıktan sonra o güçle ne yaptığı. Ne yapıyor? Geçmişte onunla alay edenleri, onu lisede itip kakan liyakatsiz hocalarını, hatta Harvard'dan bir şekilde kovulmuş olan o meşhur Profesör Quackenbush'u bile bulup şirketinde işe alıyor. Adamın içinde zerre kadar kin, intikam duygusu veya ego barınmıyor. Bu çok etkileyici gerçekten. Ve hikayenin bence en vurucu noktası o kadar zenginlik, para, holdingler, şirketler ve şöhret Forrest'a yetmiyor. Kesinlikle. Yanlış anlama, bu doyumsuzluktan falan değil. Bunların hiçbirinin onun ruhunu doyurmadığını fark etmesinden kaynaklanıyor. O devasa servetini ne yapıyor biliyor musun hikayenin sonunda? Hepsini dağıtıyor. Arkasında bırakıyor ya, tüm şirket hisselerini, parayı, gücü, hayatında değer verdiği insanlara paylaştırıyor. Annesine, babanın babasına, o çok sevdiği, karşılıksız sevdiği Jenny'e ve kendi ismini taşıyan ama kendisinin aksine olağanüstü zeki olduğunu fark ettiği kendi oğlu küçük Forrest'a devrediyor her şeyi. Peki kendi ne yapıyor? Onca gücü bıraktıktan sonra? Sadece eski bir mızıka, birkaç teneke kutu ve yanına sadık dostu orangutan Su'yu alıyor, savana sokaklarına inip kelimenin tam anlamıyla tek kişilik bando olarak müzik yapmaya yoldan geçen insanları eğlendirmeye başlıyor. Muazzam bir tablo. Bütün bu kitap boyunca anlatılan o vahşi kapitalist dünyanın, siyasetin, elitizmin ve entelektüel kibrin ulaşmaya çalıştığı o hayatın zirvesi dediğimiz noktaya Forrest hiçbir hırsı olmadan ulaşıyor zaten. Ve o zirvedeyken anlıyor ki milyon dolarlar, senato koltukları, o madalyalar, dünya şampiyonlukları ona sokakta müzik yapıp yoldan geçen bir çocuğun yüzünü güldürmek kadar tatmin vermiyor. Hikayenin vardığı o nihai nokta, o felsefi zirve de bu bence. Her şeyi elde etmiş bir adamın dünyevi olan tüm bu karmaşayı, hırsları, statüleri reddedip hayatını sadece anı yaşamaya adaması. Ya evet. Bizim o aptal olarak etiketlediğimiz bu adamın aslında hayatın şifresini çoktan çözdüğünü, etrafındaki güya akıllıların ise sadece bir illüzyon içinde statü peşinde çırpındığını kanıtlıyor. Kitabın sonunda Forrest'ın çok güzel bir iç çekişi var. Tüm bu uzay yamyamlar, siyaset maceralarının ardından dönüp bakıyor ve diyor ki en azından sıradan tekdüze renksiz bir hayat yaşamadım. Humdrum bir hayat değildi diyor. Aynen öyle. Forrest'ın hayatı o aptal etiketine rağmen etrafındaki sözde çok akıllı ve eğitimli insanların hayatından yüzlerce kat daha zengin, daha dolu ve en önemlisi çok daha gerçek bir hayat.
Bu edebi incelemenin bize gösterdiği en berrak gerçek de tam olarak şu: karmaşık, entelektüel ve çok zeki görünen bir dünyada asıl netliğe ve hakikate sahip olan kişi, dünyayı en basit ve en dürüst şekilde algılayandır. Kesinlikle öyle. Edebiyattaki o meşhur soytarı arketipinin yüzyıllardır yaşamasının başyapıtlarda yer almasının sebebi de budur zaten. Bize, yüzümüze taktığımız maskelerin ve uğruna bütün hayatımızı harcadığımız o sistemlerin aslında ne kadar absürt, ne kadar kofu olduğunu ancak o dürüst aynaya, o soytarıya bakarak görebiliriz. Ya çok güzel özetledin. Eğer bizi dinliyorsan şu an seninle birlikte bu edebi dehanın derinliklerine inmek, bu hikayenin o şekerli katmanlarını soymak bizim için gerçekten inanılmaz büyüleyiciydi. Umarım senin için de ufuk açıcı olmuştur. Bugünkü sohbetimizi bitirmeden önce az önce duyduğun tüm o absürtlükleri, o deliliği ve Forrest'ın yolculuğunu bir düşünmeni istiyorum senden. Evet, bir süzgeçten geçir. Eğer toplumun o aptal diyerek dışladığı, köşeye attığı bir adam, siyasetin, akademinin, bilimin ve şöhretin o karmaşık kurumsal yapılarının ne kadar içi boş, ne kadar anlamsız olduğunu sadece dürüstlüğüyle ortaya çıkarabiliyorsa, Ki çıkarıyor da. belki de bizim bitmek bilmeyen o entelektüel karmaşa takıntımız, kariyer hedeflerimiz asıl gerçeği görmemizi engelleyen en büyük körlüğümüzdür. Şimdi sana soruyorum. Kendi hayatındaki o çözümsüz gibi görünen karmaşalara, bitmek bilmeyen kariyer stratejilerine, o günlük streslerine Forrest'ın o filtresiz ve basit gözlüğüyle baksaydın eğer, acaba hayatındaki nelerin aslında tamamen anlamsız olduğunu fark ederdin? Üzerine düşünülmesi gereken müthiş bir soru. Bu kaynaklara daldığımız derinlemesine incelemenin sonuna geldik. Okumaya, araştırmaya ve o basit gerçeği her zaman sorgulamaya devam et. Görüşmek üzere. Hoşça kal.